Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz ayıcıklı hırkanın yapılışını anlatacağım. Hırkamız 3-4 yaşa uygun oldu. Kimisi crop hırka diyor, kimisi ayıcıklı hırka diyor. Artık siz ne diyorsanız. Çok basit arkadaşlar hırkamızın yapımı. Hırkamızı parçalar halinde örüyoruz. Ön bedenler, arka beden, sonra omuz kısımlarını birleştirip kenar bu yaka detayı için, lastiği için ilmek çıkartıyoruz. Sonrasında kollarımızı örüp dikiyoruz. Bu şekilde tabi bu cep detayını da ilmek çıkartarak yapıyoruz. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Evet, hırkamız çok basit yapılışı arkadaşlar. Herkesin kolaylıkla ve rahat bir şekilde yapabileceği bir hırka. Şimdi buyurun hep beraber hırkanın yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bir ön tarafıma başladım. Toplamda 22 ilmek attım. 6 numaralı şişime 22 ilmek attım ve 7 sıra boyunca lastiğimi ördüm. 2 ters 2 düz olacak şekilde ördüm lastiğimi. İpimi de şu şekilde göstereyim. Ören bayanın tanja ipini kullanıyorum. 100 gramı 120 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar, kalınca bir ip. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki videomda da bu hırkanın beresini yapmıştım. Yine aynı iple takım olması için yapıyorum. Bereye takım olsun diye hırkasını da yapıyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar 22 ilmek atıyoruz şişimize. Toplamda 7 sıra olacak şekilde, yani 7-8 sıra olacak şekilde lastiğimi ördüm. 2 ters 2 düz olarak. Şimdi burada artık üst tarafa geçiş yapıyoruz. Lastikten sonraki kısma. Lastikten sonraki kısımda ne yapıyoruz? Düz, ön tarafta düz, arka tarafta ters örgülerle yapacağız hırkamızı. Yalnız bu tarafta, hırkamızın bu tarafında cep detayı yapacağız ayıcığımızı koyabilmemiz için. O yüzden sadece bu sırada 13 ilmeği, ortada 13 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Şimdi ben haroşa örgüleri düz örgülerden oluşturduğum için ön sırada hiçbir şey yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ön sırada düz olarak örüyorum. Evet. Bakın, bütün ilmeklerimi, 22 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi arka sırada yapacağız haroşamızı. Dediğim gibi ben düz örgülerden oluşturuyorum haroşamı. Siz ters örgülerden oluşturuyorsanız kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. Bu yüzde 2, 4, 5 ilmek başlangıçtan ters öreceğim. Ortada 13 ilmeğimi öreceğim ve sonda 4 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Ters olarak öreceğim. Şimdi normalde ön tarafları düz, arka tarafları ters olarak örüyorduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ilmeğimi düz örgülerle ördüm. Haroşa oluşturacağım için örgümün ön yüzünde. Şimdi geri kalan 4 ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Evet. Çevirdim. Şimdi bakın burada haroşa örgülerimiz oluştu. Peki bu haroşa örgülerini ne yapacağız?
Bu ön tarafı tamamladığımızda, ön yüzü tamamladığımızda buralardan ilmek çıkartıp cep kısmımızı öreceğiz. Ayıcığı koyduğumuz cep kısmımızı öreceğiz. Şimdi bu dediğim gibi sadece ilk sırada bu şekildeydi arkadaşlar. Tek bir sıra haroşa yaptık. Yani ortada 13 ilmeği haroşa olarak örmüş olduk. Şimdi bundan sonra artık bir müddet düz örgü öreceğiz. Evet. Bütün ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü olarak öreceğiz. Toplamda bir 28 sıra olana kadar bu şekilde örgümüzü öreceğiz. Evet. Döndüm. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet. Dediğim gibi toplamda 28 sıra boyunca örgümüzü bu şekilde öreceğiz. Daha sonra yaka kısmı için eksiltmelere beraberce başlayacağız. Tekrar söylüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgülerle öreceğiz. Yapmış olduğumuz haroşa dediğim gibi tek ilk sıraya mahsustu. Evet, bakın bu şekilde ortada cep detayı yapacağız. Şimdi ben 28 sıra boyunca örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplamda 28 sıra ördüm. Şimdi şöyle ben size ölçüsünü de vereyim. ...19 santim. Evet, lastikle beraber 28 sıra ördüğümüz düz örgülerimizin boyu 19 santim olmuş arkadaşlar. Şimdi artık yaka için eksiltmelerimize başlayacağız. Evet, ilk ilmeği alıyorum ve 2 ilmeğimi bir örüyorum. Bir tane ilmek eksiltmiş oluyorum. Evet, eksiltmelerimizi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İlk eksiltmemizi böylelikle yapmış olduk. Burada ben ek yapmam gerekti. O yüzden ipimi bağlayarak ek yaptım. Evet. Dediğim gibi ilk eksiltmemizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar 4 sırada bir eksiltme yapacağız. Yani eksiltmelerimizi ön sırada yapacağız. Arka sırada eksiltme yapmayacağız. Mesela ben bu sırada eksiltmemi yaptım. Bu sırayı ördüm. Arka sırayı öreceğim. Sonra tekrar ön sıraya geleceğim. Öreceğim eksiltme yapmadan ve arka sırayı da öreceğim. Bir dahaki ön sıraya geldiğimde eksiltmemi öylelikle yapacağım. Evet. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçtik. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Daha önce zaten bu şekilde farklı hırkalar da yapmıştım. Aynı aslında sistem, hiçbir farklılık yok örme sisteminde. Bazı mesela ip kalınlık farkı var, ilmek eksik fazla, o şekilde yani hani farklı bir şey yok. Tek model farklı arkadaşlar. Bir tane dondurmalı hırka yapmıştım, bir de ahududu modeli hırka yapmıştım. Örülme şekli tamamen aynı aslında. Evet, bakın arka sırayı da tamamladım. Ön sıraya döndüm. Evet, bu sırada arkadaşlar eksiltme yapmıyorum. Bir önceki sırada yaptığım için bu sırada yapmıyorum. Burayı
bu şekilde örerek geçiyorum. Evet, şimdi bu sırayı da bu şekilde öreceğim. Arka sırayı da ters örgülerle öreceğim. Ve bir sonraki ön sıraya geldiğimde eksiltmemi yapacağım. Evet, şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Arka sırayı da öreyim. Ön sırada eksiltmeyi yine beraberce yapalım. Evet, ön sıraya geldim. Şimdi bu sırada yine eksiltmemizi yapacağız. Nasıl eksiltme yapıyorduk? İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sonraki 2 ilmeği bir örüyorum ve bir tane daha eksiltme yapmış oldum. Evet arkadaşlar, eksiltmelerimizi hep bu şekilde yapacağız. 4 sırada bir eksiltme yaparak yaka kesimlerini o şekilde tamamlayacağız. Toplamda 10 ilmek eksilteceğiz. Şişimizde 12 ilmek kalana kadar dediğim gibi eksiltmeleri yapmaya devam edeceğiz. Şişimizde 12 ilmeğimiz kaldıktan sonra ön yüzünü bitireceğiz hırkamızın. Şimdi arkadaşlar ben gideceğim hırkamın ön tarafını tamamlayayım geleyim. Çünkü artık yapacağımız şey aynı, başka bir işlem yok. 4 sırada bir yakada eksiltme işlemi yapacağız. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Şişimizde 12 ilmek kaldığında tamamen hırkamızın ön parçasını bitirmiş olacağız. Şimdi ben hırkamın ön parçasını da öreyim. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ön tarafımı tamamladım. Eksiltmelerimi yaptım. Toplamda 10 ilmek eksilttim. 12 ilmeğim kaldığında ön tarafımı bitirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan ilmek çıkartıp cep kısmımızı öreceğiz ayıcığımızla birlikte. Evet. İpimi alıyorum. Yine 6 numaralı şiş kullanacağım. Tabii ki ayıcığım da burada. Şimdi arkadaşlar burada haroşa örgülerimiz vardı. Bakın haroşa örgülerimizin alt bombeleri ve üst bombeleri var. İşte bu bombelerden bakın şu üst taraflardan şu şekilde ilmek çıkartacağız. Burayı normalde haroşa değil de düz örgü örüp, yani hiçbir burada farklılık yapmayıp düz örgü de örebilirsiniz. Daha sonra buradan düz örgülerden de ilmek çıkartabilirsiniz. Ama ben bu şekilde ilmek çıkarması daha kolay olduğu için haroşa yaptım. Şimdi buradan ipimi geçirdim ve ilk önce bir bağlıyorum. Şöyle sıkıca bağladım. Bu ipimi hatta şimdi çekebilirim. Arka tarafa çektim. Şimdi bakın yine aynı bombeden bir tane ilmek çıkardım. Şişim hemen yanımda, taktım. Yine bir tane yine üst bombeden ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Yine aynı şekilde üst taraftan. Bir alt bir üst yapmayın sakın. Tek şurada görmüş olduğunuz haroşanın şu üst tarafından ilmeğimi çıkartıyorum. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartacağım. Toplamda 13 ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Zaten 13 ilmeğimizi haroşa olarak örmüştük.
Ve son ilmeğimi çıkardım. Tekrardan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi çevirdim örgümü. Şimdi bu taraf örgümüzün arka yüzü olacak. Arka yüzde ters örgülerle öreceğiz örgümüzü. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Evet. İlk sıramızı ördük. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu sırada hemen ayıcığım için ayakları için ayıcığımın ilmek çıkartacağım. Şu şekilde kalacak. Tam ortalamam gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 ilmeğim var. 13 ilmeğim bir tane ortada, ne yapıyor? 6 bu taraftan, 6 bu taraftan, ortada bir ilmeğim kalıyor. Şimdi nasıl yapacağız? Bir, iki, üç, 4 ilmeğimi ördüm. Burada 2 ilmek eksilteceğiz. Nasıl yapacağız? 4 ilmeğimi ördüm. 1 ve 2 ilmeğimi eksilttim. 6 tane örmüş oldum. Bakın bu tarafta 7 ilmeğim olması lazım. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi bu ayıcığımızın bir bacağı için, şu ayıcığımızın orta kısmı için de A kısmı için bir ilmek örüyorum. Bu ilmeğimi ördüm. Pardon. Zaten bunu eksiltmiştik. Buradan 2 ilmek eksilttik. Burada orta ilmeğimiz ve burada ne yapıyoruz? 2 ilmek daha eksilteceğiz arkadaşlar. 1, 2 ilmek. Evet. Bakın ortada bir ilmeğim oldu. Kenarlardan orta ilmeğimin hemen kenarından sağ tarafından 2 tane, sol tarafından da 2 tane ilmek eksilttim. Bu tarafta yine 4 tane ilmeğim kalmış oldu. Evet, örmeye devam ediyoruz. Çevirdim. Arka tarafta yine ters örgülerimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğerlerini ters örüyorum. Şimdi burada ne yapacağız? 2 ilmek eksilttik, 2 ilmek artıracağız. 1, 2 ilmek artırdık. Orta ilmeğimizi örüyoruz. Tekrardan 2 ilmek artırıyoruz. 1, 2 ve bu 4 ilmeği de tekrardan ters örgü olarak örüyoruz. Şimdi artırdığımız eksilttiğimiz ilmekleri tekrardan artırdık. Yine toplamda 13 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi bu 13 ilmeği, şimdi bacak deliklerimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi birkaç sıra öreceğim. Ön tarafta düz, arka tarafta ters olarak 1-2 sıra hemen öreceğim. Daha sonra ayıcığımızın kolları için yine delik açacağız. Şimdi ben ara kısımlarını öreyim, geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 4 sıra ördüm. Şimdi bakın bu şekilde. Şimdi buradan
kollarımız için ilmek eksilteceğiz. Şimdi toplamda 13 ilmeğimiz var. Bir tane ortada ilmeğimiz var. Zaten nasıl yapacağız? Ortada 3 ilmek bırakacağız. 3 ilmeğin kenarlarından eksiltme yapacağız. Daha sonra yine arkadan artırmalarımızı yapacağız. Şimdi ortada 3 ilmeğimiz kalması için 3 ilmeğimizin sağında ve solunda eksiltmeleri yapacağız demiştik. 3 ilmeğimi öreceğim. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmeğimi eksilttim. Evet. Şimdi 1 2 ve 3 tane ilmek orta için örmüş oldum. Şimdi burada 2 ilmek daha eksilteceğim. 1 ve 2. Tekrardan bakıyoruz. Şöyle 3 ilmeğimiz kalmış oluyor. Bunu zaten örmüş sayıyoruz. 3 ilmeğimizi de bu şekilde örüyoruz. Arkamızı çeviriyoruz örgümüzün. Şimdi burada yine artırma yapacağız. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmek artırdım. 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrardan 1 2 tane artırdım. Yine 3 ilmeğimi örüyorum. Evet. Çevirdim. Şimdi arkadaşlar kolumuz içinde eksiltmelerimizi yaptık. Artırmalarımızı da yaptık. Şimdi buradan sonra 1-2 sıra lastik örgü öreceğiz. Tıpkı burada lastik kısmında yaptığımız gibi 2 ters 2 düz olarak lastik örgü öreceğiz. Birkaç sıra, daha sonrasında cebimizin bitişini yapacağız. Sonrasında kenarlarını dikeceğiz. Şimdi ben birkaç sıra lastiğimi öreyim. Geldiğimde kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Toplamda 3 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Bu sefer örgümüzü arka yüzde bitimini yapacağız. Şimdi ilk ilmeğini örmeden aldım. Bakıyorum ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi örüyorum ve ipi üzerinden geçiriyorum. Düzümü ördüm. Tersi geçiriyorum. Düzümü ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tersse ters örgü örerek kesimini yapıyoruz. Düzse düz ilmek örerek kesimini yapıyoruz. Evet. Böylelikle hırkamızın zaten tek detayı var. O detay kısmını da böylelikle örmüş ve bitirmiş oluyoruz. Evet, son ilmeğimi de kesimini yaptım. Evet. Şimdi bir miktar ayırarak kesimini yapacağım ki buradan kenardan dikiş yapacağız. Şöyle kestim. Şimdi ayıcığımızı yerleştirelim yerine. Sonra da dikişimizi yapalım cebimizin. Diğer parçaları birleştirmeden cep kısmını örmemin sebebi arkadaşlar daha pratik, daha kolay olsun diye. Cep örmeyi en sona da bırakabilirsiniz. Ama bu şekilde daha
bizim için daha kolay olacağından dolayı ben bu parçayı ördükten sonra cebi yapmak istedim. Dediğim gibi hırkanızı tamamen örüp bitirip cebinizi ondan sonra da yapabilirsiniz. Şimdi iğnemi alayım. Kalınca bir yün iğnesi alıyorum. Ve yeleğimizi şöyle düzeltiyorum. Bakıyorum. Bakın şu hizadan ben ilmek çıkarmışım. Şöyle birazcık daha. Bakın şu hizadan çıkarmışım. O hizadan dikişimi yapmaya başlayacağım. Evet. Buradan sabitledim. Hemen bakın yan tarafta ilmekler var. Hemen o ilmeklerden batırabilirsiniz. Evet. Bu hizadan dikişimizi yapıyoruz. Ve böylelikle kenarını dikmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar diğer yan tarafın dikişini de yapacağız. Tersine çeviriyorum ve şuradan bir düğümcük atıyorum önce. Ve ipimi şu şekilde iç taraftan yürütüyorum bir miktar ki kolay kolay açılma yapmasın diye. Şimdi kesiyorum fazlalığımı. Bunu da iç tarafı şu şekilde yürüterek gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben bu dikişimi de yapıp geleyim. Sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hırkamızı cep kısmını tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar ben hırkamın diğer ön bedenini ve arka bedenini ördüm. Şöyle anlatayım. Yine aynı sayılarda başlıyoruz. Yine aynı sayılarda lastiğimizi örüyoruz. Boyutumuz yine aynı 28 sıra boyunca düz örgülerle örüyoruz. Yaka kesimlerine geldiğimiz zaman yine bu tarafta yaptığımız gibi 4 sırada bir eksiltme yapıyoruz. Yalnız bu tarafı ördüğümüz zaman sol tarafımızı örerken eksiltmeleri hemen örgümüzün ilk başlangıcında yapıyorduk. Şimdi diğer sağ tarafı ördüğümüzde, yani şu anda bana göre sağ tarafı örerken de örgümüzün sonunda eksiltme yapıyoruz. Sonunda 3 ilmek kaldığında 2 ilmeği bir alıp bir tane ilmeğimizi örüp o şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. 4 sırada bir yine aynı şekilde 10 ilmek eksiltiyoruz. 12 ilmek kaldığında burada ön parçamızı bitiriyoruz. Diğer ön parçamız bu şekilde. Arka parçamızda arkadaşlar dümdüz 44 ilmekle başlıyoruz ve ön parçalarımızın boyu uzunluğunca örüyoruz. Şöyle ben size hemen ölçüsünü de vereyim. Evet. Boy ölçümüz 38-39 santim arkadaşlar. Boyumuzun ön parçalarımızın uzunluğu da 39 santim. Arka parçamızın uzunluğunda 39 santim. 44 ilmek başlıyoruz. Hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan 49 santim boyunda örüp örgümüzü bitiriyoruz. Şimdi bunları ben kendim yapmamın sebebi arkadaşlar, hepsini anlatmaya kalktığımda video çok uzuyor.
O yüzden hani sizi de sıkmamak adına bunları ben ördüm. Şimdi omuz dikişlerini yapacağız. Omuz dikişlerinden sonra da arkadaşlar yaka için ilmek çıkartacağız. Şimdi düz örgümüzün düz yönü içe gelecek şekilde örgümüzü bu şekilde katlıyoruz. Üst üste koyuyoruz. Şimdi bir parçayı bir kenara alalım. Bu parçayı buradan omuzdan birleştireceğiz. Kesimini yaparken bir miktar fazla ip bırakırsanız dikişini de o iple yapmış olursunuz. Şimdi şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet, bu köşeyle bu köşeyi öncelikle sabitliyorum. Sonrasında bakın arkadaşlar, bu şekilde ilmeklerim var. O ilmeklerden her birisinin içinden geçerek karşılıklı bir şekilde dikişimi yapacağım. Çok sıkmayın, yani ipi gerdirmeyin ki omuzda potluk olmasın. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi karşılıklı dikiyorum ve omuz kısmını bu şekilde sabitliyorum. Şimdi omuz kısımlarını sabitledikten sonra arkadaşlar yaka için ilmek çıkartacağız. Şimdi ben bu tarafı diktim. Diğer tarafı da dikeyim. Geldiğimde hep beraber ilmeklerimizi çıkartalım. Ve yaka kısmını örmeye başlayalım. Evet, bu şekilde düğümümü attım ve kalan ipi hemen direkt kesmiyorum ve bakın bu şekilde ipi içeriden yürütüyorum. Zaten ipimiz çok uzun kalmadı. Bunun hepsini içeriye alabiliriz. Evet. Bu şekilde ipimizi de sabitledik. Dikişimizi yapmış olduk. Şimdi ben bu tarafı da dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, bu tarafı da ben dikişini yaptım. Ve omuz dikişlerimiz böylelikle bitmiş oldu. Şimdi gelelim yaka kısmına. Şimdi bu yaka kısımlarından ilmek almaya başlayacağız. Köşe kısmını öncelikle buluyorum. İpime geçiriyorum. Ve buradan sabitliyorum. Evet. Şişimi de alayım. Yine aynı 6 numaralı şişimle öreceğim. Şöyle bakın, kenarlarında şu şekilde ilmekler var. Bu ilmeklerden ilmeklerimizi çıkartacağız. Yalnız bakın, bir tane büyük ilmekten çıkardım. Şöyle bir tane buradan çıkartıyorum. Aradan aldım. Bakın. Bir tane büyük delikten ilmek çıkartıyorum. Bir tane de hemen şuradan araya batıp buradan bir ilmek çıkartıyorum. Taktım. Bakın hemen yan tarafta şöyle bakın şurada bir ara var. Görüyor musunuz? Büyük. Bir tane buradan çıkartıyorum ilmeğimi. Bir tane de şöyle, net görünüyor mu? Tam emin olamadım ama bakın şuradan ara var. Hemen şu aradan da batıp bir ilmek de bu aradan çıkartıyorum. Evet, bakın şöyle göstereyim. Şurada büyük bir ara var. Buradan bir ilmek çıkartıyorum.
Bir tane de hemen şurada 2 ilmeğin birleştiği yerden ilmek çıkartıyorum. Tek büyük yerlerden ilmek çıkartırsak arkadaşlar lastiğimiz hep büzülür, büzük büzük olur. O yüzden bir tane bu büyük ara delikten ilmek çıkartıyorum. Bir tane de hemen şuraya batıp bu aradan ilmek çıkartıyorum. Şimdi ta diğer kenara kadar bütün ilmeklerden bu şekilde ilmek çıkartacağız. Sadece boyun kısmına geldiğimizde şöyle göstereyim, biraz yukarıya alayım kameramı. Bakın, buradan ilmek çıkarmaya başladım. Bu şekilde böyle hep bu kenarlardan ilmeklerimi çıkartacağım. Bu boyun kısmına geldiğimizde arkadaşlar, burada aralar çok büyük olmadığı için her ilmekten bir tane çıkartacağım. Her ilmekten bir tane ilmeği çıkartacağım. Sonra bu boyun kısmını bitirdiğimizde tekrar bu kenar kısmına geleceğim. Ön bedene yine bir büyük delikten bir tane aradan, bir büyük delikten bir tane aradan olacak şekilde, ta ki bu buradaki köşeye kadar komple ilmek çıkartacağız. Daha sonra lastik örgümüzü öreceğiz. Yine bu aşağı kısımda yaptığımız gibi 2 düz 2 ters olarak örgümüzü örmeye başlayacağız. Sonrasında düğme deliği açacağız. Şimdi ben ilmeklerimi çıkartıp lastik örgüme başlayayım. Sonra hep beraber düğme deliklerini yapalım. Aralarında kaç ilmek bıraktığımı sizlerle paylaşayım. Şimdi ben biraz tamamlayayım, geleceğim. Evet arkadaşlar, ben bakın şöyle lastik kısmımı ördüm. Şimdi lastiğimin 3. kısmındayım arkadaşlar. 3. sırasındayım, pardon. Arka sıradayım. Ve bu sırada düğme deliğimi açacağım. Şöyle göstereyim. Ben bu ayıcığı yaptığımız tarafa düğme deliği açacağım. O yüzden bu taraftan ördüm, geldim. Şimdi düğme deliği açacağım. Aradaki sayıları size söyleyeceğim. Fakat siz bu tarafa da düğme deliği açabilirsiniz. Bu tarafta uyguladığım sayıları aynı şekilde bu tarafa geçirebilirsiniz. Şimdi toplamda ben şişime 168 tane ilmek almışım arkadaşlar. Lastik için. Şimdi bakalım düğme deliği için. Burada ne kadar ilmeğimiz kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 33 ilmeğimiz kalmış burada. Şimdi burada bir düğme deliği açacağız. Şöyle düğme deliklerini dediğim gibi ters taraftan açacağım. Çünkü arkadaşlar bu ip ve şiş kalın olduğu için hemen 1-2 sıra bile ördüğünüzde hemen büyüyor. Örgünüz büyüdüğü için. Şimdi 4. sırada yaptığımda biraz daha uzun olacaktı. O da çok hoş olmayacaktı. O yüzden arka tarafta açıyoruz. Yani çok fark etmeyecek. Şimdi 33 ilmeğimiz vardı. Şimdi ne yapıyorum? Düğme deliği açacağım. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği bir eksiltiyorum. Bakın düz ilmeklerim olduğu için şöyle biraz daha yakından göstereyim. İlmeklerim düz olduğu için düz örgü yaparak bir tane ilmeğimi eksiltiyorum. Evet, bir tane doladım, bir tane eksilttim. Evet, eksilttiğim ilmeklerden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmek ördüm. Bu ilmek tutucumu çıkartıyorum. Şimdi burada bir
yine düğme deliği yapacağım. Bir tane doladım. Bakın burada bir tane düz ilmek örmüştüm. Bir tane doladım. Bir sonraki sırada bunu da düz örgü yapacağız. 2 tane düzüm olacak. Bir düz, ikinci düzümü dolamış oldum. Dolayarak yaptım. Burada bir tane eksiltme yapacağım ve ters örgü örer gibi eksiltmemi yapacağım. Evet, ters örgü olarak eksiltmemi yaptım. Burada bir tane daha düğme deliğimiz olmuş oldu. Bakın bir tane daha ters örgüm var. Şimdi yine ilmekleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek ördüm. Yine ilmek tutucumu çıkartıyorum. Bir tane doluyorum. Bakın ters örgülerimde sıra 2 tane düz ördüm. Bu doladığım ilmeği de ters örgü olarak öreceğim. O yüzden ters örgünün birinci ilmeği ve burada bir tane daha ters örgü eksiltiyorum. Evet, 2 tane ters örgümüz bu şekilde oluşmuş oldu. Bu şekilde hem lastiğimin sırasını da değiştirmemiş, aksatmamış oluyorum. Siz de buna dikkat edin ve örgümü sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorum. Evet, 3. sıramızı da örmüş olduk. Düğme deliklerini açmış olduk arkadaşlar. Evet, 3 tane düğme deliğim oldu. Şimdi ben birkaç sıra daha öreceğim. Lastiğimi bitireceğim. Daha sonrasında arkadaşlar kollarımızı öreceğiz. Kollarımızı da ördükten sonra burada şu üst tepe noktasından ortalayıp kolumuzu da ortalayıp bu şekilde dikeceğim. Diktikten sonra yine yan dikişlerini yapacağım. Yan dikişlerinde arkadaşlar yine omuzdaki yapmış olduğumuz dikişler gibi yapacağım. Çok fazla detaylı anlatmıyorum. Çünkü detayı yok zaten arkadaşlar. Hırkamızın çok düz bir hırka, yani bir ayrıntısı yok. Dediğim gibi daha önce bir tane dondurmalı hırka, bir tane ahududu modeli hırka yapmıştım zaten. Aynı sistem, aynı şekilde yapıyoruz. Farklı olan tek buradaki cep detayımız ve ayıcığımız. Onun haricinde örme şeklimiz aynı. Bir de tek farkı sayılarımız. Şimdi dediğim gibi ben lastik kısmımı tamamlayayım. Daha sonra geleceğim. Hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Ne yaptığımı, nasıl yaptığımı yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kollarımı tamamladım. Dikişlerimi de yaptım. Şimdi kısaca sizlere anlatacağım. Kollarım için 5 numaralı şişime, normalde hırkayı 6 numaralı şişimizde örüyorduk. 5 numaralı şişime toplamda 32 ilmek atarak başladım. 10 sıra boyunca lastiğimi ördüm. Yine 2 ters 2 düz olarak. Sonra 10 sıradan sonra 6 numaralı şişime geçiş yaptım ve 10 ilmek artırdım. Toplamda 42 ilmeğe çıkardım ve 42 sıra boyunca düz örgü ördüm. Daha sonra 42 sıra ördükten sonra kol kesimimi yaptım. Yine aynı şekilde bu kolumu da 32 ilmek başlayıp lastiğimi ördüm. Sonra 10 ilmek artırdım ve yine aynı boyutta kolumu ördüm. Sonrasında kolumuzu yine bu şekilde yapıyoruz, katlıyoruz. Tam bu dikiş omuz hizasına getirip ortalıyoruz ve dikişimizi bu şekilde yapıyoruz. Dikişimizi zaten şu omuz kısmını dikerken göstermiştim nasıl dikiş yaptığımı. O yüzden çok fazla detay olmasın, videoda çok fazla uzamasın diye diğer dikişlerini o yüzden göstermedim. Hırkamız bu şekilde arkadaşlar. Hırkamızı tamamlamış olduk. Hırkamızın boyutu 3-4 yaşa uygun oldu. Şimdi ben size ölçülerini de vereceğim. Bitmiş ölçülerini. Şöyle yapalım. Şu tarafı ölçelim.
Omuzdan itibaren toplamda 37,5-38 santim boyumuz. Enimizi ölçelim. Toplamda 31,5 santim. Kolumuzu da ölçelim. Buradaki dikiş yerinden itibaren toplamda 26 santim kol uzunluğumuzda oldu arkadaşlar. Evet, hırkamız bu şekilde. Çok güzel, cici, kullanışlı bir crop hırka, ayıcıklı hırka. Artık nasıl diyorsanız o şekilde hırkamızı tamamlamış olduk. Eğer daha küçük boyutlarda örmek istiyorsanız 2'şer ilmek ön taraftan, arkadan da 4 ilmek eksiltip bir beden küçültebilirsiniz. Daha küçük, 1 yaş için diyorsanız hani 3-4 ilmek önlerden eksiltebilirsiniz. Arkadan da ön taraftan toplam mesela 6 ilmek eksiltiyorsanız arka taraftan da 6 ilmek eksiltebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, çok güzel ve cici bir hırka oldu. Çok da basit. Dediğim gibi ben bu hırkanın çok detaylarını anlatmak istemedim. Çünkü göstermek istemedim. Çünkü kanalımda yani detaylı anlatım yapmış olduğum dondurmalı hırkam var. Daha sonra ahududu modeli hırkam var. Onlarda da detay istiyorsanız onları da inceleyebilirsiniz. Ama yani zaten esas yapılması gereken şeylerini güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.